Mutfakta Hayattan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi yumuşacık ev yoğurduyla yapılan nefis bir lavaş ekmeği tarifi paylaşacağım. Üstelik fırın yok, gözleme tavasında ve döküm tavada ocakta pişiriyoruz. İçine hiçbir katkı maddesi yok. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık oluyor. Çayın yanına, kahvaltıya, hatta yemeklerimizin yanında bile çok yakışıyor arkadaşlar. Malzeme listemizi hemen veriyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 10 gram instant maya, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 4,5-5 bardak doluyor arkadaşlar. Undan una mutlaka değişiyor. Ben 4,5 bardak size söyleyeyim un, 1 tatlı kaşığı tuz. Ön hazırlık olarak ekmeğimizi, lavaş ekmeğimizi yapabilmek için öncelikle mayamızın aktifleşmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle instant mayayı kabıma alıyorum. Hemen üzerine mutlaka suyumuz ılık olacak. Hemen suyumuzu ilave ettim. Şekerimizi de ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıp 10-15 dakika mayamızın aktifleşmesini bekliyoruz. Mayamız şöyle güzelce aktifleşti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel aktifleşmiş. Hemen şöyle kabıma alıyorum. İlk önce sıvıları kabımıza alacağız. Hemen şöyle sıvı yağımızı da aldım içerisine. Şöyle ev yoğurdumuzu da bir bardak alıyorum. Hemen üzerine unla devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde güzelce bir karıştırıyorum. Aktifleşmiş mayamızı, yağımızı, yoğurdumuzu kabımıza aldım. Hemen üzerine unlarımızı ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde yine de ilave etmeliyiz. Öncelikle 4 bardak unumuzu kabımızın içerisine şöyle güzelce aldım. Şu yarım bardakta dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Hemen tuzumuzu da unumuzun üzerine alıyorum. 1 tatlı kaşığı ilave ettim. Spatula ile şöyle güzelce öncelikle bir toparlayacağım. Şöyle yanıma da ayrı bir su aldım. Elimi batırıp hamurumuzu güzelce oluşturacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave etmemiz mutlaka önemli. Görmüş olduğunuz gibi yarım bardak unumuzu katmadım. 5 bardak ilave etmiş oldum arkadaşlar. Şöyle hafif elime su alarak altta kalan tortuları da güzelce birleştiriyorum. Ve hamurumuzu burada 10 dakika yoğurmak çok önemli arkadaşlar. O yüzden hamurumuzu 10 dakika mutlaka yoğuracağım. Evet, hamurumuzu tam 10 dakika yoğurup geliyorum. Burada videomuz uzun olmasın diye tabii ki 10 dakika yoğurduğumu göstermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle güzelce hamurumuzu dediğim gibi iyice özdeşleştireceğim. Burada un ilave etmiyorum artık. Hamurumuzu 10 dakika yoğurup geliyorum. Evet, hamurumuzu şöyle güzelce yoğurdum arkadaşlar. Gayet güzel, elastik bir hamur elde etmiş oldum. Şöyle güzelce kabımıza tekrar yerleştirdikten sonra üzerine streç filmle kapatıp iyice mayalanmasını bekliyorum. Evet, hamurumuz şöyle güzelce göz göz kabarmış arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi hemen güzelce tahtamın üzerine alacağım. Güzelce tahtamın üzerine şöyle biraz un alıyorum arkadaşlar.
Şöyle elimle yaydıktan sonra hemen mayalanmış hamurumuzu, tüm hamurumuzu güzelce unumuzun üzerine alıp iyice şöyle üzerine de un serpileyeceğim. Hamurumuzun mayasını söndürmüş oldum. Unu da üzerine yine serpeledim. Hem de ekmeğimizi pişireceğimiz zaman içerisi göz göz olur arkadaşlar. Un serpelediğimiz zaman bezeleme işlemine geçiyorum. Mutfak tartısında güzelce bezelerimi ayarladım arkadaşlar. 11 tane bezemiz oldu. Hemen şöyle yine tezgahıma un alıyorum ve bezelerimi oluşturuyorum. 100 gram arkadaşlar. 100 grama ayarladım. Evet, bezelerimi tamamen oluşturuyorum. Şöyle bezelerimizi güzelce oluşturmuştuk arkadaşlar. Şöyle yan kenara aldım. Tabii burada yapışmasın diye tezgahıma alacağım. Kenarda. Ve hemen unla açmaya başlıyorum. Şöyle üzerine biraz un alacağım arkadaşlar. Çok fazla değil. Diğer unumuzu kenara aldıktan sonra şöyle yuvarlak döndere döndere açacağım. Eğer yuvarlak açamazsanız öne doğru itekleyip bezemizi kendimize doğru çevirip tekrar açabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde açtıktan sonra servis tabağı büyüklüğünde hemen yine üzerine un alıyorum. Şuradan arkadaşlar hemen kendimizden tarafı olan kısımda oklavamızın üzerine atıp bezemizi, açtığımız bezemizi bu şekilde açıyoruz. Bu kadar basit, kolay ve pratik. Ayrıca ince açmamız çok önemli. İnce açacağız arkadaşlar. Çok rahat da açılıyor. Hem mayalı bir ekmek olduğu için çok rahat açılıyor diyebilirim. Korkmadan rahatlıkla güzelce açabiliriz. Şöyle elimizle de hafif hafif çok bastırmadan yapışmasın diye oklavamızın yan kısmına doğru güzelce getiriyorum. Biraz orada dilim sürçtü arkadaşlar. Oklavamızın yan kısmına doğru elimizle şu şekilde getirdikten sonra görmüş olduğumuz gibi rahatlıkla açılıyor. Tabii ki lavaş ekmeğimizin ince olması dediğim gibi çok önemli. Mutlaka ince olacak, kırılmasın diye arkadaşlar. Kalın olunca kırılır. Bu da püf noktası. Evet. Tüm lavaşlarımızı bu şekilde açıyorum. Tavamızı da tabii ki önceden ısıtacağız. Bu da önemli. Isınmış tavada güzelce pişireceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi gayet güzel. Şöyle 3 tane ekmek açtım arkadaşlar göstermek için. Diğerlerini daha sonra açacağım. Evet, gayet güzel oldu. Hamurumuzu yoğururken de arkadaşlar ben 5 bardak kullandım unumuzu, fakat undan mutlaka değişiklik gösterdiği için 4 bardak ilave edip yarım bardağı öyle ilave edin. Daha sonra yarım bardağı
tekrar ekleyip 5 bardak yapabilirsiniz. Ben toplamda 5 bardak kullandım unumuzu. Ama undan una değişiklik gösterdiği için 4-4,5 bardakla daha sonra üzerine ilave edebilirsiniz. İlave ettikten sonra ununuzu. Evet. Pişirme aşamasına gidiyorum. Tavamızı güzelce ısıttım. Şöyle ekmeğimizi alıyorum. Biraz büyük açmışım arkadaşlar. Evet. Şöyle göz göz olduktan sonra hemen çevireceğim. Evet, şöyle güzelce nar gibi görmüş olduğunuz gibi kızardı. Diğer ekmeklerimizi de aynı şekilde pişirip geliyorum. Tüm lavaşlarımızı şöyle güzelce pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim tek tek. Oldukça güzel, yumuşacık, mis gibi lavaşlarımız oldu diyebilirim. Çok da güzel oldu. Yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Daha henüz sıcacık arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, pamuk gibi oldu. Soğuduktan sonra servise gidiyorum. Evet, gördüğümüz gibi lavaşlarımız pamuk gibi yumuşacık oldu. İçine dilediğimiz malzemelerle dürüm yapıp sıcak sıcak yiyin. Gerçekten efsane oldu. Tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. Hoşça kalın.